Örgüye yeni başlayanların da birkaç saat içinde örebileceği su yolu model kol çantası yapımını anlatıyorum. Çantam için 2 parça ördüm. Gövdesi ve kapağı için bu parçayı ördüm. Askısı ve yan parçası için bu parçayı ördüm. Parçamın uzunluğu 53 santim, genişliği ise 30 santim, askısının uzunluğu ise 92 santim. Çantamı örmeye zincir çekerek başladım. Gövdesi için 67 zincir çektim, askısı için 121 zincir çektim. Her iki parçam da aynı şekilde örüldüğü için ayrı ayrı anlatım yapmadım. Farkları zincir sayıları ve sıra sayıları. Zincirlerimi çektikten sonra askıda 120. zincirin, gövdede 66. zincirin göbek kısmındaki tek ilmeğin altından tığımı geçirdim. Ve ilk sık iğnelerimi yaptım. Askımın ilk sırasında 120, gövdemin ilk sırasında 66 sık iğne yaptım. Her iki parçamda da ikinci sıraya geçmek için 2 adet zincir çektim. Geriye döndüm. Tığıma 1 adet ilmek doladım. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Tığımla ilmeğimi çektim. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Tığımdaki ilmekleri boşaltmadan tekrar tığıma ilmek doladım. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna battım. İlmeğimi çektim ve tığımdaki ilmeklerin hepsini tek seferde boşalttım. Tekrar tığıma ilmek doladım. En son battığım noktaya tekrar battım. Tığımdaki 3 ilmeği boşaltmadan tekrar tığıma ilmek doladım. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Tığımdaki ilmeklerin hepsini tek seferde boşalttım. Tekrar tığıma ilmek doladım. En son battığım sık iğnenin tepe boşluğuna tekrar battım. Sonra tekrar tığıma ilmek doladım. Ve bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batarak tığımdaki tüm ilmekleri boşalttım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonuna geldiğimde tığıma 1 adet ilmek doladım. En son battığım sık iğnenin tepe boşluğuna battığım ilmeğimi aradan çektim. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini boşalttım. Oluşan 2 ilmeği de boşaltarak 1 adet ikili trabzan yaptım. 3. sıraya geçiş için hiç zincir çekmedim. Örgümü geri çevirdim. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna 1 adet sık iğne yaptım. Alt sırada oluşan her bir tepe boşluğuna 1 adet sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerledim. Uzun parçamda yine 120 sık iğnem, dikdörtgen geniş parçamda ise 66 sık iğnem oldu. Askım için toplam 3 sıra örerek askımı tamamladım. Gövde parçamda üst sıraya çıkış için yine 2 adet zincir çektim. Yine ikili trabzanlar yaparak su yolu modelimi kurdum. Bir üst sıraya çıkışta ise yine zincir çekmeden sık iğnelerimi yaptım. Bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan yaparak gövde parçamda toplam 27 sıra ördüm. Gövde parçamda 2 zincirle üst sıraya çıktığımız noktaya bir sıra sık iğne yaparak kenar dönmesi yaptım. Diğer kenarıma ise sık iğne yapmadım. Her iki parçamı birleştirmek için gövde parçamda 46 adet sık iğneyi aşağıdan yukarıya doğru saydım ve 46. sık iğneyi işaretleyicimi taktım. Sık iğne ile kenar dönmesi yaptığım kısım içeride kalacak şekilde çantamı katladım. 22 tane ön taraftan, 22 tane arka taraftan ve 2 tane sık iğneyi de orta kısım için ayırdım. Askımda da baştan 22. sık iğneyi işaretledikten sonra her iki parçamı birbirine yapıştırdım ve sık iğnelerin tepe boşluklarından sırayla dikişimi tamamladım. Askımın her iki ucuna aynı şekilde çantama diktim. Çantamın çıçıtını baştan 7. trabzan sırasına yerleştirdim ve her iki çıçıtı aynı hizada diktim. Çıçıtımı da diktikten sonra çantam artık kullanıma hazır hale geldi. Sizce yapımı kolay mıydı? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.